Merhaba arkadaşlar. Manjaro kullanmaya başladım. 17 hafta bitti. Tecrübelerimi ve sağlıklı bir hayat, düzenli beslenme için uyguladıklarımı anlatıyorum. Başlamadan önce hatırlatmam gerekir. Bu bir reklam videosu değildir. Bu bir tıbbi tavsiye videosu değildir. Ben Manjaro kullanan sıradan bir insanım. Doktor değilim, diyetisyen değilim. Yaşadıklarımı insanlara faydası olsun diye anlatıyorum. Arkadaşlar 17 hafta bitti. Ben şimdi video başlığını 21 kilo yazacağım. Kapak fotoğrafında 21 kilo yazacağım. Ama nazar dedim galiba. Dedim ki her hafta 1 kilo veriyorum. Bu hafta 900 gram verdim. Yani 21 hafta bitti ve 20 kilo 900 gram verdim. Umarım durmamıştır. Toparlarım. Çünkü benim hedefim 100 kilo başladım. 24 haftada 30 kilo vermekti. Şu an planımdan geride gidiyorum. Planımdan geri gidiyorum ama Manjaro 72 haftada %22 ulaşılabilir iyi bir hedef olarak söylüyorlar. Ben şu anda 1 kilo daha verirsem 122 hedefine ulaşmış olacağım. 100 kilo başladığım için hesabı kolay. Ben şunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben diyet yapmıyorum. Manjaro tokluk hissi veriyor. Ben bu tokluk hissinden faydalanıp yemeğimi düzene koyup o his gittikten sonra düzenli yemek yemeye çalışıyorum. Yani hayatımda şunlar hiç olmayacak. Beyaz un mamulü olmayacak. Bunu çok ileride eğer kilomu sabit tutmayı başarırsam belki ayda bir defa falan işte bir tane pide olur, bir tane mantı olur, bir tane lahmacun olur. Bozabilirim. Ama bunun dışına çıkmaz. Çıkmaz. Makarna, e, pilav, her iki türlü bulgur pilavı, pirinç pilavı hayatımda olmayacak ve tatlının hiçbir türlü hayatım boyunca olmayacak. Şuna eminim. Yemek bir alışkanlık arkadaşlar. İnsanlar alışkanlıktan yiyor. Daha önce bahsetmiştim mesela. Çay. Ben eski bir çay tiryakisiyim. Şu an azalttım. Bir tek kahvaltıda içiyorum. Onun dışında içmiyorum. Çok nadir. Hafta içi evde, hafta sonu evde kesinlikle demlemiyorum. Hafta içi iş yerinde saat 5 gibi bir bardak içersem, 2 bardak içersem içiyorum. İçmediğim de oluyor. Arkadaşlar çay var ya, bir çay fanatiği olarak söylüyorum. Çay bizim için sıkıntı. Çünkü niye? Çayı ben de öyleyim. Bir şey yemeden içmiyoruz. Sen akşam yemeğini yedin, çayı demledin. Saat oldu 10 ve bir şey yiyorsun onun yanında. Çayın yanına muhakkak bir şey atıştırıyorsun. Ya bir kurabiye yiyorsun, ya bir bisküvi açıyorsun, ya bir gofret yiyorsun. Bir şey yiyorsun illa. O yüzden bizim çayı azaltmamız lazım. Çayla ilgili sıkıntı yok. Sıkıntı çayın yanında bir şey yemek. Ha sen bir şey yemeden çay içiyorsan ben yapamıyorum mesela. Sen iç. Ama çayın yanında bir şey yiyorsan çayı hayatından azalt, çıkart. Ben şunu fark ettim. Alışkanlık bunlar. Uyuşturucu gibi. Alışkanlık. Mesela bugün pazar. Hafta sonu evdeyim. Ben size dün bugün ne yediğimi söyleyeyim yine. Daha önce söylemiştim. Yine söyleyeyim. Dün kahvaltıda 2 tane yumurtayı çırptım. Tavaya çok az tereyağı koydum. Yumurtayı boşalttım. Üzerine birazcık lor peynir attım. Sonra şu benim meşhur her hafta gösteriyorum. Lavaşım var. İlk defa izleyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Bu lavaş yenebiliyor. Şimdi yemeyeyim yani. Tamam. Bu lavaş yenebiliyor arkadaşlar. Ben bunu aldım. Bu neyliymiş? Tam buğday, siyez buğday unlu, ekşi hamurlu. Bunun tam buğday unlu böyle birçok 5 farklı modeli var. Şunu da söyleyeyim. Ben marketten alıyorum. İnternette o internet satış sitelerinde mevcut. Ekşi mayalı lavaş yazarsanız çıkar. 2 farklı marka var. Arkadaşlar 5'li paket aldığınız zaman 50 tane var. Türk parası söylemiyorum. İleride şey olur diye. Videoyu seyredenler hesap yapamaz diye.
Fiyatı da kaç? 13 dolara falan denk geliyor. Dolar üzerinden söylüyorum hep. 10 dolar. Evet, 13 dolar. Bunun bir tanesi, bunun 3 tanesi bugün fırında satılan bir ekmek parası. Öyle söyleyeyim size. 3 tanesi bir ekmek parası. Şimdi dün ne yaptım ben? Ha, onu söyleyeyim. Bir önceki hafta bunu böyle koymuştum yumurtanın üstüne. Pişince alıp ters çevirip ikiye katlamıştım. Bir 30 saniye, bir dakika böyle ön arka yapıp yemiştim. Bu tarafta çoğalttım. Bunu böylece koydum. Ters çevirdim. Üzerine bir tane daha bundan koydum. Bundan 2 tane yemiş oldum. Bu dünkü sabah kahvaltısı. Akşamüstü de sabahtan yapıyorum her seferinde. Patatesi soyuyorum. Soğuk suyun üstüne koyuyorum. Bütün gün soğuk suyun içinde bekliyor. Nişastasını arandırmak için elimden geldiğince. Sonra o patatesi zeytinyağı, ayçiçek yağı, zeytinyağı ve biraz tuzla airfryer'de kızarttım. Airfryer'da 4 tane de köfte kızarttım. Yedim. Ketçap mayonezle beraber. Bugünkü yemeğimde sabah kahvaltısında kaşarlı menemen yaptım. Ve şunu hesapladım ben. Bu iğne bitecek. Vereyim, tokluk isim gidecek. Şu bilgiyi de vermem lazım. Arkadaşlar şu an 17. hafta bitti. Ben ilk defa seyredenler için söyleyeyim. 6 hafta kullanıyorum. Şu an her haftayı, her seferini 4 hesaplayın. 4, 2,5, 5, 7,5, 5, 2,5, 2,5. Yani ben şu an 4 burada. 4 de burada. 8, 2,5'un. Bir tanesine vuruldum. Bir tanesi de bugün vuruldum. Ben ne yaptım? 7,5'tan 5'e 2,5'a düştüm. Azaltarak bırakmak için. Merak ettiğiniz konuyu söyleyeyim arkadaşlar. 2 tane şey. Bir tanesi acıkma yok. Hala yok. 7,5'a çıkıp 2,5'a düşmüş olmama rağmen 4 tane 7,5, 4 tane 5'ten sonra bir tane 2,5 vuruldum. O bitti bugün. Bir tane daha 2,5 vuruldum. Acıkma hissi hala yok. Hala açlık yok yani. Acıkmıyorum. Acıkmıyorum yani. Yani bir önceki akşam, cumartesi, pazar, bir önceki akşam ne yediğimi size söyleyeyim. Çok az bir şey çorba içtim. Ve o çok az içtim, aşırı az içtim. Baktım olacak gibi değil. Dedim hiç kendimi zorlamayayım. Böyle aç kalmaya çalışmıyorum ben. Ben diyet de yapmıyorum, aç da kalmıyorum. Ben kontrollü yiyorum. Birazcık yoğurt, üzerine yulaf şey vardı. Kuru yemişli yulaf var. Ondan koydum, yedim. Ha, bugün ne yedik? Sabah menemen yaptım. Kaşarlı. Ve şunu hesapladım. Bu tokluk hissi gidince ben ne yiyeceğim? Şimdi ben dedim ki ilk başlarda işte akşamları havuç yiyorum. Sabahları çiğ kuru yemiş yiyorum. Bir tanesi yazdı bana, abi her gün havuç mu yiyecek? Ya ben tavşan değilim. Havucu bıraktım. Al, bugün 17 hafta bitmiş. Ne yapar? 10 hafta 70, 7 kere 49. 119 gün olmuş. 119 günde havuç yediğim gün sayısı ondan az. 8-9. Ya ara sıra yerim yani. Ara sıra akşam öğünü havuçla geçiririm ama yani, tavşan değilim yani. 119 günde 9 gün. O kadar da olsun. Ha, ne hesapladım? Şimdi ben sabah kahvaltısında kuru yemişten tiksindim. Daha önce söylemiştim. Kuru yemişten tiksindim. İş yerinde 2 kavanoz kuru yemiş var. Duruyor. Hatta onları tatlandırmak için tuzlu fıstık aldım. Yine yiyemiyorum. Duruyor onlar. Bir tane 3-5 bitireceğim. Sonra ileride belki alırım tekrar. Ama tuzlu alırım. Artık çiğ kimse bana aldıramaz. Çiğ kuru yemişten tiksiniyorum. Peki ne yiyorum ben şu anda? Kara buğday patlağı, mısır patlağı yiyorum. Böyle yaşanır mı? Hayır. Bir süre sonra ondan da tiksiniyorum. Ne yaptım? Şimdi bu iğnenin etkisi geçecek. Ben gerçekle, yani açlıkla karşı karşıya kalacağım. Dedim ki beyaz un mamul bir şey yemeyeceğim. O zaman dedim haftada birkaç gün tost yaparım. Ekmek alayım. Erken davrandım. Şimdiden aldım ekmeği. Ben sevdim, çocuklarım sevmedi.
Ekmek biraz pahalı arkadaşlar. Şu ekmek. Size şeyini de söyleyeyim. İçindekileri söyleyeyim. Marka reklam yapmadığınız için marka göstermiyorum. CS Çavdar unlu ekmekmiş bu arkadaşlar. Yüksek lif, katkısız, koruyucusuz, mayasız, laktozsuz yazıyor. Fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Türk lirası söylemiyorum. İleride video söyleyeceğim. Arkadaşlar bu 400 gram. Fırındaki ekmek 200 grammış. Arkadaşlar o ekmeğin 8 katı. Yani bu 400 gram 16 ekmek parası. Ama işte yiyenler diyor ki bir taneyle doyuyorsun diyor. Ben yedim. Çok beğendim. Ben kızartıp yiyorum. Ekmeği %100 kızartıyorum. Öyle hayatta yemem. Kızartıp yiyorum. Ekmek şu. Kızartıp yiyorum. Ee, Hoşuma gitti. Ama bir tane yedim. Ne yapacağım? Bu açlık isteği geçtiği zaman bunlardan işte bir sabah peynirli tost yaparım. Tereyağı sürmem. Bakarım tok tutuyorsa sürmem. Ama tereyağı tok tutmadı. Tereyağı sürerim. Çünkü tereyağı tok tutar. Tereyağı sürerim. Bir gün kaşarlı yaparım. Haftanın 5 günü. Haftanın 2 günü tost yerim. 3 günde bu kara buğday patlağı, mısır patlağı yerim. Şu an aklıma gelen fikir bu arkadaşlar. Ben de öğreniyorum. Ben de üretiyorum. Şu an bir şeyler üretiyorum. Ne yaparım? İşte örnek veriyorum. E, Pazartesi, cumartesi, pazartesi evde kahvaltı yaptığım için pazartesi gider orada işte kara buğday patlağı yerim. Salı tost yerim. Çarşamba yine kara patlağı yerim. Perşembe tost yerim. Cuma yine kara cumartesi falan evde kahvaltım var. Ama ben diyeyim, çalışmadığım bir hafta olsa, tatil olsa evde olsam evde tutup da kara patlağı yemem yani. Evde normal kahvaltımı yaparım ben her zaman gibi. Menemen yerim, sucuklu yumurta yerim. Böyle şeyler yerim. Şimdi ben demin de söylediğim gibi rejim yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü rejim sürdürülebilir değil benim şahsi fikrim. Rejimle yaşamaz. Rejim yapan ne yapıyor? Zayıflıyor, kilo alıyor. Zayıflıyor, kilo alıyor. Zayıflıyor, kilo alıyor. Ben bunu yapmaya çalışmıyorum. Ben sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Açıkçası kilo da çok sorun değil. Ne yapıyorum? Vitamin takviyelerim var benim. O takviyeleri kullanıyorum. Ne onlar? Hatırlayalım. D, B12, magnezyum, resveratrol, aksermansiye, berberin ve bunlara sırayla ilave yapıyorum. Biri bitince öbürüne. Bunlar sabit. Sırayla ilave yapıyorum. Şu an folik asit aldım. O bitince omega 3 alacağım. O bitince krili alacağım. O bitince bromelain diye bir şey alacağım. Ama bunlar sabit. Bir de yanlarında şey içiyorum. Bir tane insülin hapı içiyorum. Ben sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Vücuduma zararlı bir şey sokmamaya çalışıyorum. Ha, şimdi kahvaltıda ne yedik bugün? Bir dilimle beraber şeyimizi yedik. Bayağı büyük çok. Menememizi yedik kaşarlı. Menememizi yedik. Akşam yemeğini yedim. Onu da söyleyeyim. Yine sabahtan bayağı patates yiyorum bu ara hafta sonları. E, Bayağı sabahtan yine patatesleri kızartacak şekilde dildim, soydum. Soğuk su içine koydum. Akşamüstü onları bir süzgece koydum biraz kurusun diye. Airfryer'da birazcık tuz ve zeytinyağı karıştırıp kızarttım. Ve bu arada dışarıda zehirlenenler çok olduğu için evde yapmak moda olan fırın kağıdının içindeki döneri yaptım. Çok da güzel oldu, tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Kaç gram yedim? Tahminim 175 gram civarı döner yedim. Patatesle beraber. Bu. Bugünkü de bu. Ben aşırmaya çalışmıyorum. Rejim de yapmıyorum. Bak tekrarlıyorum. Rejim yapmıyorum ben. Ben iş yerinde ne yemek çıkıyorsa ben tavuk yemiyorum. Rejimle alakası yok. Psikolojik bir şey. Tavuk yemiyorum. İş yerinde makarna, pilav, undan mamul bir şey çıkarsa mantı olur. Bazen nadiren böyle pide olur, lahmacun olur. Öyle günler oluyor.
Bunun dışında iş yerinde ne yemek çıkarsa ben onu yiyorum. Örnek veriyorum, çorbadır, kuru fasulyedir. Yanında cacıktır, yoğurttur, salatadır, ne varsa yiyorum ben. Ben yani böyle bir ekstra bir rejim yapmıyorum. Ha, ne yemiyorum? Tatlı yemiyorum işte. Bak, ben diyetisyen değilim de. Şunu da anlamıyorum. Az az sık sık yediyorlar ya. Arkadaşlar, diyetisyen değilim de. Benim uğraş alanlarından birisi mantık ve felsefe. Ben olaya mantık gözüyle bakıyorum. Az az sık sık ye. Bugün bunu diyorlar ya. Bundan 200 sene önce diyebilirler miydi bir insana? Bir insan nasıl az az sık sık yiyecek? Buzdolabı mı var? Nasıl bir insan? Paketli bir gıda mı var? Nasıl olacak bu? Tarihte insanlar günde bir, iki defa yemek yiyordu. Çünkü öyle bir imkan yok ki. Yani ancak kralsındır, padişahsındır, paşasındır. Anca o zaman olur bu. Hizmetçilerin hazırlar da yersin yani. Bir normal halk nereden yemeği temin edecek, pişirecek, yiyecek? Hangi yer yapacak bunu? O yüzden günde bir iki defa yiyorlardı. Bir söz var arkadaşlar. Mümin günde bir öğün yer, insan iki öğün yer, hayvan üç öğün yer diye. Üç öğün yemek bizim kültürümüzde yoktu. Tanzimattan sonra Avrupalaşma modasıyla geldi girdi bize. Bu sözleri önemseyin arkadaşlar. Bizim atasözlerimiz değme felsefeciye ilim öğretir. Bak, diyor ki günde bir öğün evliya, iki öğün avama, üç öğün hayvan astır diyor. Yani günde bir öğün evliya dediği, yani sağlıklı, dinç, aklı çalışan insan olmak istiyorsan günde bir öğün ye diyor. Halktan biriysen, hani çalışıyorsun, inşaatta çalışıyorsun, tarlada çalışıyorsun, çok yoruluyorsun. Hadi iki öğün ye. Ama üç öğün hayvan yer diyor. İnsanın ne kadar az yerse o kadar uzun yaşadığı bugün bilimsel olarak ispat edilmiş. Bugün çoğu insan günde bir öğün yiyor ve öyle yaşıyorlar ve çok sağlıklılar. Bakın, yıllar önce, çok uzun değil, kanser araştırmaları ile ilgili makaleler okumuştum. İki farklı tavsiye var. Bir tanesi 5'e 2 orucu diyor. Öbürü de 30'a 3 orucu diyor. Ne bu? Kanserden korunmak için. Neymiş 5'e 2? Diyor ki haftanın 5 günü yemeğini ye, 2 gün oruç tut. Oruç tut yani Müslüman falan değil. Yani aç dur. 5 gün yemek yedin mi? 2 günde mola ver diyor. Aç dur. 5'e 2. Bir başka görüşte diyor ki ayda hiç değilse 3 gün aç dur. Bir şey yeme. Peygamberimiz Aleyhisselam eyyamı biz orucu diyor. Her ayın, kameri ayların 13, 14 ve 15'inde oruç tutuyor ve tutun diyor. Bak, aynısını kanser tedavisi söylüyorlar. Ayda 3 gün yemeyin diyor. Demek ki bizim çok yemememiz lazım. Daha önce söylemiştim. İbn Sina diyor ki bir insan yetecek yemek miktarı şu yumruğu oranından yüksek olmayacak diyor. Ya arkadaşlar, şu yumruk oranının biz kaç katını yiyoruz günde ya? Bu mide hiç durmadan çalışıyor. E, O çalışınca karaciğer çalışıyor, böbrek çalışıyor, o çalışıyor, bu çalışıyor. Habire bir tempo. Habire bir tempo. Arkadaşlar, bu videoyu seyrediyorsanız akıllı insanlarsınız. Ya diyabet hastasınız, ya kilo probleminiz var, ya ikisi de var. Ve bir çare çözüm arıyorsunuz. Arkadaşlar, diyeti unut. Boş verin diyet. Diyetisyenler beni linç edebilir. Bırakın siz diyet. Ha, diyetisyene gidin. Ama diyetisyene bana 2 aylık diyet kürü ver diye gitmeyin. Diyetisyene deyin ki bana bir yeme planı ver. Sürdürülebilir. Hayatım boyunca. Bak, bunun için diyetisyene gidin. Sürdürülebilir hayatta uygulayacağım plan ver bana.
Diyetisyen sana veriyor 15 gün. 15 gün zayıfladım. Sonra ne olacak? Şimdi ben çıkıyorum buraya rahat rahat. Arkadaşlar 17 hafta geçti. 21 kilo, 20 kilo 900 gram verdim. Nasıl verdim? İşin içinde hile var. Manjoro iğne oluyorum. Tok tutuyor. Artistlik yapacak bir şey yok. Marifet bende değil. Ben bu arada damak tadı hafızamı restart ettim. Resetledim. Bakın ne dedik? 70, 49, 119 gün olmuş. Tatlı yemedim ben. Pilav yemedim ben. Makarna yemedim ben. Bu ekmek yedim mi bugün bir dilim? Yani ben ekmek yemeden yaşarım ya. Hiç lazım bir şey değilmiş yani. Hiç böyle canım çekmiyor ekmeği. Hiç umurumda değil yani. Umurumda değil. Ekmek yemeden yaşarım ben yani. Yaşıyorum 119 gündür. Makarna yemeden yaşıyorum. Tatlı yemeden yaşıyorum. Ölmedim. Gayet de sağlıyım. Sağlıklıyım. Her sabah 6 kilometre, her akşam 6 kilometre yürüyorum. Hiç yorulmuyorum. 13 kilometre yürüyorum. Gram yorulmuyorum arkadaşlar. Tempolu yürüyorum ben, yavaş yürümem. Bunu yaklaşık bir saatte yürüyorum. 6 kilometre bir saatte yürüyorum ben. Ama yol güzergahımda yolun e, 1/3 yokuş. Yokuş çıkıyorum 1/3. Bu 6 kilometrenin 2 kilometresi yokuş. Ne oldu? Ne kaybettim? Bir şey kaybetmiyorum arkadaşlar. Sağlıklıyım yani. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu videoyu izliyorsanız kilo problemimiz var. Tamam. Hoş geldiniz. Benim de vardı. 100 kiloydum. Manjaro ile torpil yaptım. Hile yaptım. Zayıflıyorum. Bu yanlar gitti. Yanlar gitti. Göbek var hala önümde. Bir göbek yığını var önümde. Duruyor hala. Bir göbek yığını var. Duruyor. Spor da yapmam lazım. Ama vakitsizlikten yapmıyorum. Ben çok vakitsiz bir insanım. O yüzden. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız derdinize çareler arıyorsunuz. Arkadaşlar yağmura sövmeyin. Şemsiye kullanın. O şemsiye de aklınız ve iradeniz. İradenize sahip çıkın. Durumu kabul edin. Elinizden geleni yapın. Tedbir alın. Bakın çok ciddi söylüyorum. Kilo verin. Ama problem kilo olmasın. Problem ne biliyorsun? Sağlıklı olun. Şeker yemezseniz sağlıklı olursunuz arkadaşlar. Beyaz un ve mamul yemezseniz sağlıklı olursunuz. Eğer ekmeksiz yapamıyorsanız, ki bu bence batıl bir inanç. İnanmıyorum ben buna. Ben yıllarca ekmek yemedim. Şimdi yine yemiyorum. Yesem de olur, yemesem de olur. Tamam ya, bu sizin zaafınız. Kabul ediyoruz. O zaman maddi gücünüz yettiğince kaliteli bir şeyler almaya çalışın. Yani ucuz ekmek alıp 200 gram yiyeceğine onun 2 katı para ver. Biraz daha kaliteli bir ekmek al. 100 gram ye. Ama kaliteli ye. Yani aç ay oynamaz. Tamam da tok ayı da obez oluyor arkadaşlar. Tok ayı da obez oluyor. Bu da gerçek yani. Burada bırakalım arkadaşlar. Haftaya devam edeceğiz.